daha yeni videomuzdan hepinize merhabalar. Biliyorsunuz ki biz böyle gittiğimiz yerleri sizlere videolar aracılığıyla gösteriyoruz. Ama bu videomuzda babamın gezmiş olduğu bir yer sizlerle olacak. O yüzden böyle bir videoya başlangıç yapalım dedik. Evet, bizi eskiden beri takip edenler zaten bu durumu biliyor. Babam da ara sıra özellikle Yunanistan adalarında geziyor ve güzel içerikler üretiyor. Bu videoda da kendisi olacak. Öyleyse Gökçe, videoya başlayalım. Umarım videodan keyif alırsınız. Görüşmek üzere. Gösterdiğim fıstık reçelini bu videoyu izleyip yorum yapan bir kişiye ben göndereceğim. Sizi nereye getirdim? Burası Kehribar Restoran. Evet, bakın bu cami için bir ünlü Türk büyüğümüz ne demiş? Ne demişler? Dışarıdan gördüm yeşil türbe. İçine girdim estağfurullah tövbe. Okay, calcal. Okay, two side. This one, also here. Okay. Evet, bir Karfas'a uğrayalım, plaja. Nasılmış bir plajı görelim. Aslında anladığım kadarıyla bu Yunanlar kendisini İtalyan zanneden Türkler herhalde. Herkese merhaba. Kanalı daha önce izleyenler bilecekler. Kapıda vize ile gezilen adalardan dördüncüsündeyiz. Daha önce biliyorsunuz, izleyenler biliyor, Midilli, Rodos ve Sisam adalarını gezdik. Sıra Sakız Adası'nda. Bakın, iner inmez size birçok bilgi vereceğim, işinize yarayacak. İner inmez sizi araç kiralama firmaları karşılıyor. Bakın, zaten iki firma taşımacılık yapıyor Türkiye'den. Burada tur yol var karşıda. Az ileride de Ertürk. Hemen limanda burası. Sakız'ı çok güzel gezeceğiz. Sakız'ı çiğneyeceğiz. Olmadı balon yapacağız. Olmadı yaptığımız balonu patlatacağız. Bu arada izlerken ayakkabılarınızı çıkarmanıza gerek yok. Zaten gezdikçe açılır. O şekilde izleyebilirsiniz. Gezeceğimiz çok nokta var. Yalnız ben size gezi arkadaşlarımı tanıtayım. Görüyorsunuz, keyfimin kahyası burada. Diğer arkadaşımı da tanıtayım size. Hey Siri, neredeyiz? Bulunduğun yer Neoreyon 25-35 Sakız Adası. Evet, Siri'ye sözüm var. Sakız Adası'nda, sakız ağacı altında ona sakızlı kahve ısmarlayacağım. Neyse, ilk durağımıza gidelim biz. İlk durağımız, adaya gelenlerin icazet almadan yola çıkmayacağı bir yere gidiyoruz. Korakislere gidiyoruz. Bakın, göreceksiniz, bu çok farklı bir gezi olacak. Sadece bisiklet izleyen kullanıcıları değil, aynı zamanda diğer izleyiciler de izlesin istiyorum. Adaya gelmeseniz bile çok güzel bilgilerle mücehhez olarak geziyi tamamlayacağız. Evet, şu anda Korakislere doğru gidiyoruz. İlk durağımız orası. Aynı zamanda şöyle sahil boyunu da göstereyim. Korakisleri aslında adaya daha önce gelmiş olanlar biliyor. Ben burayı biliyorum diyecekler ama muhtemelen hikayelerini bilmiyorlar. Ben kısaca şöyle onlara giderken bir hikayelerini anlatayım. Korakisler aslında İzmir'in Bornova'sında, o zamanki adıyla Brunova'da yaşayan bir aile. Reçelcilik işi yapıyorlar. Kısaca geçmeye çalışacağım. Bu işleri yaparken Lozan Anlaşması gereği, eskilerden bahsediyorum, Lozan Anlaşması gereği mübadele zamanında adayı terk etmek zorunda kalıyorlar. Tabii mübadelede biliyorsunuz İstanbul'daki Rumlar, Batı Trakya'daki Türkler hariç dini esaslara göre yer değiştirme oluyor. Niye dini esaslara göre yer değiştirme diyorum? Sebebi de şu, örnek vereyim daha doğrusu. Mesela İç Anadolu'da yaşayan Karamanlar, hatta Mengüçler, özbeöz Türk olmalarına rağmen bu mübadeleye tabi tutuldular. Buna karşılık mesela Aydın civarında 200 yıl önce Aydın civarına gelip burada tarım işçisi olarak kalan Sudanlı, şu anda Türk olan vatandaşlarımız mesela bu mübadele dışında tutuldu. Ya zaten şöyle bir şey var. Biz şimdi Yunan deyince aklımıza hemen Rum geliyor. Halbuki yani lütfen bu konuda araştıran varsa o da söylesin, yazsın. Benim bildiğim, araştırdığım Yunanlar Helen. Anadolu'da önceden Doğu Romalılar vardı. Hatta işte Erzurum, Erzini Rum bölgesi Erzini ya da ne bileyim Mevlana Celaleddin Rumi Rum bölgesinin işte Mevlana'sı olarak uzun süre Rum bölgesi olarak anıldı bu bölgeler.
araştırırken biraz benim beynim yandı ama ne yapayım, sizin de yansın. Aslında anladığım kadarıyla bu Yunanlar kendisini İtalyan zanneden Türkler herhalde. Bu arada kapıda vize ile ilgili şunu söyleyeyim. Gemide öğrendiğim kadarıyla kapıda vize başlamış, ancak bilet alacağınız yere 3 gün öncesinden başvurup evrakları almanız gerekiyor. Aksi takdirde olmuyor. Yani ben kapıya geldim, ver bana vize, olmuyor. Adaya göre de bu istenen evrak değişebiliyormuş. Zaten siz bu videoyu izlerken muhtemelen açıklığa kavuşmuş olur iyice. Evet, konuşurken yolu geçmişim. Reçelci Rena, namı değer Reçelci Rena, yani Korakislerden bahsediyordum. Mübadele dolayısıyla kendilerini buraya atıyorlar. Yine Türkiye'den kopamıyorlar. Burada da buranın kaynakları oldukça iyi. İşte portakal çiçeğinden tut patlıcanına kadar her şey var. Her şeyin reçelini yapıp burada da çok tanınıyorlar. Fakat büyük aslında badireler de atlatıyorlar. İkinci Dünya Savaşı'nda hani Türkiye'de biliyorsunuz bütün mallarını, mülklerini bırakıyorlar. Sadece yanına aldıklarıyla yetiniyorlar. İkinci Dünya Savaşı'nda bu ada Almanya tarafından bombalanıyor. Bunu biliyor muydunuz bilmiyorum. Burada da bir darbe yiyorlar ama sonra yeniden ayakta kalmayı başarıyorlar. Bakın, iskele tam karşısı. Sahilden yürüyüp geldiğiniz zaman bu sokaktan içeri girip ulaşabilirsiniz. Evet, geldik. Kendisinden şimdi izin isteyeceğim. Bakalım içerideyse eğer bir çekimi de yapmak istiyorum. Kısaca bir çekim. Şöyle göstereyim. Kendileri çekim yapmama izin verdi. İlk olarak girişte şöyle bir şeker hediyemizi aldık. Çekime devam ediyorum. Böyle hatıralıklar var. Buraya daha önce ben gelmiştim. Bu şekilde değildi. Sırf reçel üzerineydi. Ancak şu anda gördüğüm kadarıyla biraz daha konsept değişmiş. Reçel bölümüne gidelim. Evet, hemen hemen her şeyin reçeli burada var. Evet, şurada bakın, fıstık reçeli bu. Şam fıstığı reçeli. Sakız görüyorum. Mastika deniyor sakıza. 4 euro. 4 euro. Ağırlığı 15 gram. Bizde marketlerde 1 gramı en son 2 ay önce 50 liraydı. 15 gram 4 euro gördüğüm kadarıyla, artık siz hesap edin. Gösterdiğim fıstık reçelini bu videoyu izleyip yorum yapan bir kişiye ben göndereceğim. Mecburen yorum yapan birine diyorum. Yani başka ayırt edici bir özellik yok vermek için. Şunu alacağım ama dönüşte alacağım. Şimdi adayı turlamam lazım. Efendiye çok teşekkür ediyorum. Efaristopoli. Bakın sizi nereye getirdim. Burası aslında Mecidiye Camii. Bu da açılış kapanış saatleri, fiyatları. Evet, bakın bu cami için bir ünlü Türk büyüğümüz ne demiş? Ne demişler? Dışarıdan gördüm yeşil türbe. İçine girdim estağfurullah tövbe. Niye böyle demiş sizce? Ben şimdi içeri girip size anlatacağım. Konuşma şansım olmayabilir diye buradan söyleyeyim. Bu cami Abdülmecit tarafından vakıf kaynakları paralarıyla yapılmış. Bilirsiniz, Ortaköy'de de bir Mecidiye Camii var sahilde, hemen Kumpircilerden aşağı inince. O caminin şerefesini yapan ustayla bu caminin şerefesini yapan, güneşten herhalde belki görünmüyor, usta aynı kişiler. Yalnız burada yine bir Bizans oyununa tanık oluyoruz. Şöyle ki, restore için kapanıyor, bir açılıyor, cami olmuş müze. Tam bir Bizans oyunu. Hatta Çeşme eski belediye başkanı, 6 belediye başkanını, ayrıca 2 tane kaymakamı yanına alıp buraya geliyor, yapmayın etmeyin diyor. Bakın diyor, Çeşme'de biz diyor Yenidağ restore yaptık bir kiliseyi, hatta adı da Aya Harambolos diye bir kilise. Burayı restore ettik, açtık, siz böyle yapıyorsunuz ama ne çare. Hani Fener Rum Patriği bile 100 yıl sonra bakın buraya geliyor. Çeşme'ye geliyor, oranın açılışını yapıyor ama bizim buradaki cami maalesef gördüğünüz gibi Bizans müzesi oluyor. Biraz da bunu çekmemin nedeni şu.
Böyle bazı yorumlar oluyor. İşte ne işiniz var orada? Ya gel işte gör bak. Anakaradan, bizim anakaramızdan 3 kilometre uzakta neler oluyor ondan haber almak. Deve kuşu gibi kafanı göm. Ne işiniz var orada? Gel bak işte ne işimiz var. Girmeyeceğim sırf görün diye yani. Cami görün diye içeri gireceğim. 4 euro mu ne giriş ücreti? Hiç de böyle içim el vermiyor girmeye ama neyse. Evet, müzedeyim. Biletimi aldım. Sizin için 4 euro verdim. Sizin için diyorum, dediğim gibi çekim yapmayacak olsam girmeyecektim. Türkçe'ye de geçmeyen bir sistem yapmışlar. İngilizce'ye de geçmiyor. Yunanca'da kalmış. Minber duruyor. Minbere dokunmamışlar. Bunlar ne oluyor? 3 uyuyanlar mı? Minber burada. Mihrap nerede? Evet, burada Bizanslardan kalma. Evet, burada da onların... Okay. I have a problem. I think so. Ah. Okay. Yani çıktım. Yemin ediyorum, yani nasıl anlatayım? Bir zengine verseydim şu 4 euroyu bu kadar üzülmezdim. Hani lafın gelişi söyledim de. Rezalet yani. Hiçbir şey kalmamış. Bizans müzesi yapmışlar. 3-5 tane taş koymuşlar. Gelmeyin kardeşim. Siz gelmeyin. İşte gördüğünüz ne varsa o. Girmeyin. Ben yandım, siz yanmayın. Bak 4 euroya herkesi kurtardım. Hani bir girelim diyen olursa cami diye böyle bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Zaten başıma dikildi kadın. Yok flaşlı çekmeyin. İçeride konuşmayın. Zaten tekim. Ne anladım ben bu işten? Bu arada hava da çok ısındı. Lütfen haber verin ya. Fedon denize düştü mü? Denize gireceğim yoksa. Düştüyse girelim. Sizi nereye getirdim? Burası Kehribar Restoran. Niye buraya geldim diyeceksiniz. Onu da hemen söyleyeyim. Bu restoranla ilgili hem çok övgü var hem çok yergi var. Sakız Adası'ndaki bu Kehribar restoranla ilgili. Ben de merak ettim. Hem de saat 12-1'e geliyor herhalde. Hiçbir şey yemedim sabahtan beri. Böyle öğle yemeği şeklinde bir balık menü yiyeceğim ama tek aklınızda olsun. Tek başına balık yiyemiyorsunuz. Balıkla beraber değişik ürünler getiriyorlar. Menü şeklindeymiş. Ayrıca fiyatını da söyleyeyim yemeden. Gerçi bugün benim Murphy günüm ama bakalım göreceğiz. Hiçbir şey düz gitmiyor. Fiyatı da 21 euro. Tek kişi, 2 kişi olursa 31 euroymuş. Yemekten sonra bir de yemek esnasında görüşürüz. We can make mixed plate. Not all seafood. We make seafood, okay? İçerisi oldukça küçük. Öğlen yarım gibi açılıyor. 4'te kapanıyormuş. Böyle bir yer. İçeriği de göstermiş oldum. Evet, masamız dolmaya başladı. Peynir. Burada 2 tane enginar. Salatamız. Karidesimiz. Ekmek. Daha devamı gelecek. Balık bekliyoruz. Yalnız burada şöyle bir özellik var. Mezeler sofraya gelmeye başladığı an gidip hesabı ödüyorsunuz. Sebebi de arkadaki tuvalet sokağa açılıyormuş. Anladınız siz onu. Çıkmanızda mahsur var mı? O zaman şöyle gösterebilirim. Rahat çekeyim. Evet, bugün sakin bir gün. Ama burası çok kalabalık olduğunu biliyorum. Evet, aramıza yeni katılan ahtapot kolu. Bakalım daha neler gelecek 21 euroya. Yalnız karidesin benim sevmediğim tarafı ayıklanmamış olması. Çok lezzetli, çok güzel yapılmış ama tek tek ayıklıyorsunuz. Kabuklu geliyor. Bu Yunanistan'ın gelenekseli artık. Ayıklanmış karides bilmiyorum. Yok gibi sanki böyle mezeler içinde. Okay. Calcal. Ha. Okay. Two side. This one, also here. Okay. Ha, okay. This one Okay. and take off this at the middle. Okay. 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 Thank you. Thank you very much. Ya ben bunu mantar zannettim ama
Bakacağız yani. Anlamadım ki. Neyse, masamıza hoş geldin. Yeni ürün. Masamıza yeni katılan kalkan cinsi bir balıkmış bu. Bu balık işte ayıklanmasını göstermiş beyefendi. Bu da masaya gelen, sonradan dahil olan yeni misafirimiz, balığımız. Tekir ya da barbun. Yani görüyorsunuz, tekrar göstereyim. Çeşitler böyle. Balık, barbun ya da tekir çok lezzetliydi. Yemeye devam ediyorum. Ahtapot kolu, bu da çok güzel marine edilmiş, bayıldım. Hafif ekşili. Zeytinyağları görüyorsunuz rengini. Zeytinyağlar nefis. Bunu soyarak bayağı vakit kaybettim. Onu gerçi burada kütür kütür yiyorlar kabuğuyla da. Ona alışamadım ben. Evet, devam ediyoruz. Umarım yeni bir şey gelmez masaya. Sakız Adası Kehribar Restoran'ın tuvaletini gösteriyorum. Niye gösteriyorum? Bilin bakalım. Çıkınca buradan direkt dışarıya ulaşıyorsunuz. İşte bu yüzden ücreti masaya oturunca, sipariş verince alıyorlar. Neyse, biz dönelim. Ücretimizi ödedik. Kaçmaya gerek yok. Şimdi merkezden ayrılıyorum. Daha önümüzde gezilecek plajlar, Orta Çağ'dan kalma köyler var. Mesta, Pirgi. Daha da sürprizler var. Onları sonra söylerim. Gittikçe göreceğiz. Bunu da söyleyeyim. Adanın en popüler bölgesi adanın tam güneyi. Yani adayı ikiye bölün ortadan, kuzey ve güney diye. Biz güneyini gezeceğiz. Zaten sakız ağaçları da bu güney kısmında yetişiyor. Buranın rüzgarı, iklimi, hatta dünyanın hiçbir yerinde sakız ağacı yetiştiriciliği yok. Buraya özgü bir ürün. Onunla ilgili de sakız ağacının altında kahvemizi yaparken ben size çok enteresan bilgiler vereceğim. Şaşıracaksınız belki. Daha önceden söylemeyi unuttum. Ben genellikle adalara başladığımda geziye Bozcaada ile kendi adamızla kıyaslarım alan olarak. Burası Bozcaada'nın yaklaşık 41 katı büyüklüğünde. 800 küsur kilometre kare, Bozcaada 41. 20-21 katı büyüklüğünde. Biz şöyle göstereyim. Şurası liman bölgesi, Sakız merkezi. Buradan bazı plajlara uğrayacağız. Daha sonra dediğim gibi Ortaçağ köylerine, Pirgi, Olimpi, Mesta, buralara uğrayacağız. Burada ayrıca benim gideceğim ayrı özel yerler de var. Bayağı bir plaj varmış aslında ama hepsine de uğramamız pek mümkün değil. Yani adanın güneyini geziyoruz. Şöyle bir rota düşünün. Buradan başlıyor. Adanın güneyini geziyor. Orta çizginin yukarısı, üst tarafı kuzey. Türkiye'de hemen doğusunda. Biz alt tarafı gezeceğiz. Bilmiyorum, yani herhalde 150 kilometreyi geçer gibi geliyor. Tam hesaplamadım. Karşı taraf Türkiye. Soluklanmak için güzel bir yer değil mi? Kahvemi sakız ağacı altına sakladığım için. Şimdi sadece oturup bir 5 dakika dinleneyim. Yola revan olalım. Ben 2 yıl önce de geziyordum adaları. Bu Zargos su 0.20 cent. 2 sene önce de aynı fiyatta ama 2 sene önce bizde en ucuz satılan ufak su 50 kuruştu. Şimdi 2,5 lira. Buzdolabında radika otuna baktım. Niye baktığımı şimdi söyleyeceğim. Görsem daha güzel olacaktı ama göremiyorum. Her şey var. Ispanak, bezelye vesaire. Yok, göremedim. Şöyle bir özelliği var. Yunanistan'da bir deyim var. Bizdekinin karşılığını söyleyeyim önce. Ya da önce onlarınkini söyleyeyim. Radiki anapoda. Radiki anapoda. Yani radikayı tersten görürsün demek. Radika otu özellikle Ege bölgesinde yaygın bir ot, yenen bir ot. Çok faydalı bir ot. Bu ota karşılık bizde gelen söz, Tahtalıköy'ü boylarsın, öbür tarafa gidersin. Radike anapoda, radikayı tersten görürsün toprağın altına girince demek. Hatta şekli de radikayı ters, kökü yukarıda gösteriyor. Öyle bir ukalalık yapayım dedim. Daha bir daha var, onu da söyleyeyim aklıma gelmişken. Yine Yunanca'da çok kızdıkları zaman, hani sınırdan küplere bindikleri zaman kullandıkları deyim, Yunancasını şu anda tam söyleyemeyeceğim. Türk oldum. Eğer bir Yunan Türk oldum diyorsa sinirlerim tepeme çıktı. Artık iyi bir şey mi diyor, kötü bir şey mi diyor onu bilemiyorum. Sollayan araçlar mutlaka çizginin öbür tarafına çıkıyor. Diğer tekeri bakın. Baştan beri böyle. Teğet geçmiyorlar sizi.
sıyırma yarışması oynamıyorlar. Bir tane daha geliyor. Bakın tekeri çizgi üstünde. Düzeldi. Düzelemedi yani, etkisinden kurtulamadı. Burada böyle bu işler. Evet, bir Carfas'a uğrayalım, plaja. Nasılmış bir plajı görelim. Daha sonra Pirgi var, Mesta var sırada. Onlara uğrayacağız. Bu arada şunu da söyleyeyim. Şu anda yaza giriş halindeyiz. 2024. Yaza girmek üzereyiz. Dolayısıyla şu anda tenhalığın son anları. Muhtemelen benim gezdiğim bütün yerlerde siz daha kalabalık göreceksiniz gezdiğiniz yerleri. Örneğin yemek yediğim yerde hemen söyleyeyim sıra oluyormuş. Yani o kadar tenha bulamayacaksınız muhtemelen. Evet, biraz böyle Taki Berberakis vizeyle gezilebilecek 10 adadan bildiriyor kıvamında da anlatıyorum ama her şeyden haberdar olun. İlgiliyseniz buraya gelmekle. Evet, Carfas'a doğru gidiyoruz. Bir plajına bakmak istiyorum. Sonra tekrardan ana yola revan olacağız. Carfas'ın plajı burası, görüyorsunuz. Ben aşağı kadar inmeyeceğim yoldan. Daha fazla yer gezmek istiyorum. Zaten size ben şöyle bir özet geçeyim. Bu 4. Yunan adası gezdiğimiz birlikte kapıda vizeyle gezilebilecek adalardan hemen hemen hepsinde şöyle bir özellik var. Bütün tamam plajlar temiz. Çünkü hepsi etrafında kirletecek hiçbir şey yok. Bütün plajlar temiz. Böyle ahım şahım şurası mükemmel diyebileceğiniz bir yer yok aslında. Yani hani bizim ülkemizde de kıyaslarsanız gerçekten temiz. Ama kimi çakıllı, kimi taşlı. Ama bir ada var. Ben orayı ayrıca bahsedeceğim. Ayrıca bahsedeceğim o adadan. Gittiğim adalardan biri. Geçen Midilli gezimizde herkes lezzet durağı gezer. Biz de mezarlık durağı yapıp mezarlık gezmiştik. Ama burada gezmeyeceğim. İşte hepsi çiçekli, bakımlı. Öyle bir özelliği var buradaki mezarların. Evet. Daha fazla vakit geçirmeden yine yola revan olalım da hava kararmadan gidelim de revani olmayalım. Pirgi Mesta yolu üzerinde adanın Mastik Müzesi, yani Sakız Müzesi var. Bu müzeyi de gezebilirsiniz. Sakızın tarih içindeki gelişimini anlatıyor. Yani belki ilginizi çekmez ama bilginiz olsun. Pirgi Mesta yolu üzerinde. İşte karşıda gördükleriniz sakız ağaçları. Onlara ziyaret edeceğiz. Şu ağaçlar. İşte bir sakız ağacının altındayız. Bakın, altına killik veya kireçli özel bir toprak seriliyor ki akan sakız toprağa bulaşmasın, mındar olmasın diye. Ondan sonra bakın ağaçta şu sakız. Ağaca kesikler atılıyor. Haziran'da başlıyor, Eylül sonuna kadar toplanıyor. Bu şekilde. Ben bu ağaca dünyanın en arabesk ağacı diyorum. Çünkü kesikler atılıyor. Jilet arkasından gözyaşı gibi sakızlarını döküyor. İşte bu da bu garip ağacın çilesi. Şu anda mevsimi değil. Ama şu sakız bile ekonomik değeri var. Sakız ağacını şöyle yaprağını yakından göstereyim. Şu şekilde. Yani sakız ağacı gövdenin çizilmesiyle elde ediliyor. Dediğim gibi şu anda Türkiye'deki fiyatı en son 2 ay önce sormuştum. Genellikle kasiyerlerin arkasında durur. Böyle bir parmak kalınlığında bir karton üzerinde, parlak karton üzerinde jelatine sarılı. Bunun gibi 4-5 tane mercimek büyüklüğünde. Yanında da 1 gram yazar. Fiyatı en son 50 liraydı. Şimdi dolar döviz de arttı. Şöyle biraz alalım. Kahve yaparız, bir şey yaparız. İşte desenli evleriyle Pirgi'deyiz. Bakın. Önce boyanıyor, ondan sonra keskin çekişlerle şu taş üzerindeki beyaz soyuluyor. Hiç üşenmemişler. Bu şekilde bütün evleri böyle bir geometrik desen vermişler. Burada bir yerde de Kristof Kolomb'un evi olduğu söyleniyor. Hani şöyle ki evi derken
adaya gelmiş seferi için denizci toplamaya. O sırada oturduğu söyleniyor. Gerçi bir başka rivayete göre de buradaki herkesin demeyeyim de birçok kişinin soyadı Kolombos'muş zaten. Hatta ben hatırlıyorum bu evi, bir saniye bakacağım. Pirgi Meydanı. Daha önce de dediğim gibi mevsim henüz yaza geçmek üzereyiz. Herhalde buraları daha bir cıvıl cıvıl oluyordur. Burada fazla kalmayacağım. Buradan devam ediyorum. Kalispera. Do you know Christoph Kolomb House? Το σπίτι του Χριστόφορου Κολόμβου ποιο είναι? Τούτο. This one? Ah, Christoph Kolomb House. Tamam. Thank you. Thank you. Evet ya. Üstüne bassın, ayağını kaldın yapmışız. Christoph Kolomb'un evi de buymuş. Öyle diyorlar. Burada kalmış. Dediğim gibi sefere çıkmadan önce denizci toplamış buradan. Herkes de öyle biliyor. Yalnız bir tek şey yapmak istiyorum. Şu kapıya biraz sürtüneceğim. Şöyle sağına soluna. Belki biz de bir sefere çıkarız. Şöyle güzel seferlere çıkalım. Güzel yollar yapalım. Hadi bakalım, devam. Sokağa bakar mısınız? Evlere. Erguvanlar da çiçek açmış. Onlar da hoş geldin bahar diyor.